Kanalımıza hoş geldiniz. Mitoloji videolarımızda herhangi bir dinle ilgili bir anlatı kullanmıyoruz. Bu tür videoları efsane ve mitolojik bir hikaye olarak izlemenizi tavsiye ederiz. Kaosun içinden doğan aşk ve intikamın hikayesi, tanrıların ve titanların amansız mücadelesi, Yunan mitolojisinin en eski ve en büyüleyici destanına hoş geldiniz. Şimdi evrenin başlangıcına doğru epik bir yolculuğa çıkıyoruz. Efsaneye göre başlangıçtaki boşluk olan kaostan 3 ölümsüz varlık ortaya çıktı. Bunlar toprak ana Gaia, yeraltı dünyasının en karanlık bölgesini yöneten Tartaros ve birçok ölümsüz tanrının yaratılışına ilham veren eşsiz yakışıklılığıyla tanınan aşk tanrısı Eros'tu. Daha sonra Gaia kendi başına Uranos'u, gökyüzünün babasını doğurdu. Gaia, Uranos'la evlendikten sonra ilk ölümsüz çocukları 300 yüzer kollu devleri dünyaya getirdi. Ardından tek gözlü ve ustalıkla zanaat işleyen Kaykloplar doğdu. Uranos bu 6 çocuğun güçlerinden korktuğu için onları annelerinden ayırarak toprağın derinliklerine attı. Her çocuk 9 gün ve gece düşerek Tartaros'a, yeraltı dünyasının bölgesine ulaştı. Uranos böylece tehdit altında olmadığını düşünerek gururla ve memnuniyetle sonsuza kadar hükmetmeyi umdu. Fakat kocasının bu davranışları Gaia'yı kızdırdı ve çocuklarına olan özlemini arttırdı. Uranos'un eylemlerinden nefret etti ve sessizce intikam almak için uygun zamanı beklemeye başladı. Gaia ve Uranos'un diğer çocukları ise 13 titandı. Bu titanlar Yunan tanrılarının en yaşlı neslini oluşturuyordu. Aralarında güneş tanrısı Helios, ay tanrıçası Selene ve dünyayı saran ırmağın tanrısı Okeanos bulunuyordu. Temis ve Delphoi anneleri Gaia gibi kehanet tanrıçasıydı. Kronos, yeryüzü tanrıçası olan kız kardeşi Rhea ile evlendi ve zamanla Yunan tanrılarının ebeveyni oldu. Atlas, o zamana kadar doğmuş titanların en güçlüsüydü ve dünyanın üzerine düşmemesi için gökyüzünü tutuyordu. Prometheus, zekası ve akılcılığıyla insanı su ve çamurdan yarattı. Kardeşi Epimetheus ise ilk ölümlü kadın Pandora ile evlendi. Gaia, titan çocuklarını Uranos'a karşı intikam için kullanmaya karar verdi. Büyük bir parça çakmak taşı alıp keskin bir orak yaptı ve oğullarına verdi. Babanızın zulmünden dolayı onu cezalandırmanızı istiyorum. Kardeşlerinizi benim üzülmeme rağmen Tartaros'a hapsetti diyerek onları harekete geçirdi. Oğullarının çoğu Uranos'tan o kadar korkmuştu ki annelerinin sözlerini dinlediler ama hiçbiri harekete geçmedi. Ancak en küçük Titan Kronos cesurdu ve babasına benziyordu. "Anne, eğer kimse yardım etmeyecekse ben ederim. Babamız bize ve sana kötü davrandıysa öcümüzü almalıyız," dedi. Kronos'un sözlerini duyan Gaia, gururla ve memnuniyetle dolu bir yürekle ona yardım edecek cesur bir oğlunun olmasından mutlu oldu. Artık Uranos, sonsuz acının ne olduğunu anlayacaktı. Bunun üzerine Gaia, Kronos'a büyük bir orak verdi ve ona nasıl kullanacağını anlattı. Saklanacağı yeri ve yapması gerekenleri söyledi. Sonrasında Helios güneş arabasını çekip gece olduğunda Uranos deniz kıyısına gelip uyudu. Selene ay ışığını Uranos'un üzerine tutarken Kronos saklandığı yerden çıkıp babasını yaraladı ve ona "Artık senin saltanatın bitti baba, şimdi ben hükmedeceğim. Karşı çıkabilirsin ama ben seninkinden daha güçlüyüm. Kaderine razı olmanı öneririm," dedi. Uranos, ölümsüz olduğu için ölemezdi ama acıyı hissedebiliyordu. Acısı hem fiziksel hem de iktidarının sona ermesinden kaynaklanıyordu. Gaia, Uranos'un kopan uzuvlarından 3 ölümsüz furya doğurdu. Bunlar, ebeveynlerinden birini öldüren çocukları cezalandıran tanrıçalardı. Aynı kan, devler olarak bilinen başka bir korkunç varlık grubunu da ortaya çıkardı. Bunlar, kıllı başları ve ejderha gibi ayaklarıyla korkunçlardı. Zırhlarını kuşanıp mızraklarını aldıklarında yenilmez görünüyorlardı. Uranos'un bedeninden kopan bazı parçalar denize düştü ve çevresini beyaz bir köpük sardı. Bu köpükten güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit doğdu. Kronos, gökyüzü tanrısı oldu ama yüz kollular ve kikloplardan korktuğu için Gaia'ya verdiği sözü tutmadı ve erkek kardeşlerini Tartaros'ta bağlı bıraktı.
Gaia hayal kırıklığına uğradı ve kızdı, çocuklarını kurtarmak için başka bir fırsat aradı. Kehanet tanrıçası olarak Kronos'a bir gün bir oğlunun onu devireceğini haber verdi. Kronos, kaderimi değiştireceğim diyerek düşündü. Eğer çocuğum olmazsa sonsuza kadar hüküm sürebilirim. Ancak kaderi değiştirmesi beklediği kadar kolay olmayacaktı. Rhea ile evli olan Kronos bir süre sonra sevimli bir kız çocuğu Hestia'nın doğuşuna tanık oldu. Rhea kızını Kronos'a gösterdiğinde Kronos'un aklında kaderinin yankıları çınladı. İktidarını kaybetme korkusuyla gözleri delice parladı. Bebeğin cinsiyetini umursamadan onu şefkatle kucağına aldı. Kocaman ağzını açtı ve çocuğu bir lokmada yuttu. Şimdi diye düşündü memnuniyetle. Kaderin kehanetini ve çocuğu tahttan uzak tuttum. Kronos ve Rhea'nın 4 çocuğu daha oldu. Demeter, Hera, Hades, Poseidon. Her seferinde Kronos çocukları öyle bir sevgiyle kucaklıyordu ki Rhea artık bu çocuğu kabul edeceğine inanmaya başlamıştı. Ancak her defasında kehanetin yankısı kulaklarında çınlarken gözlerinde delilik ışıltısı beliriyordu ve devasa ağzını açarak bebeği yutuyordu. Sonrasında ise kaderin kehanetinden ve çocuğumun tahtından kaçındım diye düşünerek memnuniyetle sırıtıyordu. Bu sırada Rhea'nın kalbi acıyla dolup taşıyordu. 6. çocuğunu doğurmak üzereyken Gaia'ya gidip "Anne, lütfen yardım et. Uranos nasıl 100 kolluları ve kiklopları senden aldıysa Kronos da çocuklarımızı benden alıyor. Bu bebeği de kaybetmeye dayanamam. Ne yapabilirim? Kronos fark etmeden çocuğu saklayabilir miyiz? Onu nasıl kandırabiliriz?" diye yalvardı. Gaia, "Kalbim acını anlıyor kızım," dedi. Kronos'un kaderi babasını nasıl tahttan indirdiyse oğlu tarafından da indirilmesidir. Doğacak çocuğun Kronos'un bu kötü davranışlarına karşılık vereceğini biliyorum. Sonra Gaia, doğum zamanı geldiğinde Girit adasına git ve Diktis dağı yamaçlarındaki gizli mağarada saklan. Periler bebeğin bakımını üstlenecek ve beşiğini bir ağaca asacak, böylece Kronos onu bulamayacak. Kuretalar bebeğin ağlamasını gizlemek için mızraklarıyla kalkanlarına vurarak yürüyecekler diye planını açıkladı. Gaia, Kronos'u kandırma konusunda diyerek devam etti. "O kadar çıldırmış ki aldatmak için basit bir kaya yeterli olacaktır," dedi. Rhea planı uygulayarak Girit'te Zeus'u doğurdu. Bebeğin bakımını Gaia'ya bırakıp eve döndü. Kronos'a vermek üzere bebek büyüklüğünde bir kaya parçası bulup onu sardı. Kronos odaya girince "Nasılsın?" diye tatlılıkla sordu. "Son çocuğumuzu hayranlıkla seyredeyim. Böyle soylu bir aileye her çocuk doğmaz," dedi. Rhea sarmaladığı kayayı Kronos'a verdi ve diğer çocuklarının akıbetini düşünmeye çalıştı. Kronos her zamanki gibi çocuğu kucakladı ve kehanetin sesi kafasında yankılandığında gözleri delice parladı. Devasa ağzını açarak kayayı yuttu ve "Şimdi bir kez daha kaderin kehanetinden ve çocuğumun tahtından kaçındım. Artık sonsuza kadar hüküm süreceğim," diye düşündü. Yıllar geçti ve Zeus yetişkin bir tanrı oldu. Kronos, oğlunun kaçıp kurtulduğunu hiç fark etmedi ve kaderinin yaklaştığını düşünmeden rahatça hükmetti. Bir gün susayan Kronos'a Rhea lezzetli bir içecek verdi. Daha fazlasını istediğinde genç bir yabancı içeri girip kupayı ona verdi. Kronos, yabancıyı fark edene kadar içeceği içmişti. "Bu kim?" diye merakla sordu. "Neden bana içki verdi? Beni zehirlemiş olabilir mi? Neden midem bu kadar garip? Çok mu fazla içtim? İkinci içki birincisinden farklı mıydı?" diye düşündü. Aniden Kronos midesinde dayanılmaz bir acı hissetti ve kayayı kustu. Poseidon, Hades, Hera, Demeter ve Hestia artık yetişkin oldukları halde bu anı izlediler. Rhea ve Zeus odaya girince Rhea, "Kronos, kaderin karşısındasın. Tıpkı babanı devirdiğin gibi bir oğlun seni devirecek. İşte o oğul Zeus karşında duruyor. Çocuklarını yutarak ve kardeşlerini Tartaros'ta zincirlenmiş tutarak ektiğin tohumların sonuçlarını biçiyorsun. Şimdi Zeus'un seninkinden daha iyi yönetip yönetmediğini göreceğiz. Senin mantığın bir kaya kadar kör, kalbin ise onun kadar katı," diye bağırdı. "Bu yabancı oğlum olsa bile egemenliğimi alamaz," diye karşılık verdi Kronos. "Benim yerime geçmek isteyen herkes benimle savaşmalı, diğer titanlarla birlikte." Böylece Zeus
kız kardeşleri, erkek kardeşleri ve ilk Yunan tanrıları, Kronos ve onun yanında olan Titanlarla savaşa girişti. Tanrılar ve Titanlar hem sayıca hem de güç açısından eşit olduğundan 10 yıl boyunca zafer kazanamadan savaştılar. Sonunda babasına zehirli içeceği veren Gaia, Zeus'a bir kez daha yardım etti. Kronos tarafından yer altına hapsedilen kayıp çocukları olan yüz kollular ve Kaykloplar hakkında konuştu. Eğer onları müttefik olarak kazanabilirlerse tanrıların galip gelebileceğini söyledi. Zeus ve erkek kardeşleri Gaia'nın çocuklarını kurtarmak için Tartaros'a indiler. Onları müttefik olmaya ikna etmeye çalıştılar. Nöbetçiyi öldürüp amcalarının bağlarını çözüp yemek verdikten sonra Zeus, "Kalbimden gelen bu sözleri dinleyin. Titanlarla 10 yıldır zafer kazanamadan savaşıyoruz. Bizim tarafta savaşarak bize yardım ederseniz sizin büyük gücünüz bizi galip kılacak," dedi. Yüz kollulardan biri, "Tanrılar, Titan hükümdarların zulmünden korunmak için savaştığınızı biliyoruz. Biz de Titan iktidarının kurbanıyız. Bizi serbest bırakmasaydınız sonsuza kadar karanlıkta, tutsaklıkta, tecrit içinde kalırdık. Kronos ve oğulları acı çekmenin ne olduğunu bilmiyorlar, merhametten nasibini almamışlar. Sizin dünyayı daha büyük bilgelikle yöneteceğinizi biliyoruz. Elbette sizinle Titan zorbalığına karşı savaşacağız," dedi. Kikloplardan biri, "Özgürlüğümüze karşılık olarak her birinize özel bir armağan vereceğiz. Zeus, sana yenilmez bir silah, gök gürültüsüyle şimşek şeklinde yıldırım armağan ediyoruz. Olimpos dağına yerleştiğimizde sana daha fazlasını yapacağız," dedi. Poseidon diyerek devam etti. "Sana 3 dişli bir mızrak veriyoruz. Sadece mükemmel bir balık mızrağı değil, dünyayı sarsıp denizde dalgalar meydana getiren en etkili araç. O zamana kadar 3 keskin dişi onu Titanlara karşı yararlı bir silah yapacak." Hades diyerek sonlandırdı. "Sana görünmezlik miğferini veriyoruz. Perseus, canavar Gorgon Medusa'yı öldürmek için silahınıza ihtiyaç duyduğunda kullanacak. O zamana kadar Kronos ve Titan müttefiklerine karşı sana hizmet edecek." Zeus ve müttefikleri coşku içinde yukarı dünyaya dönüp yeniden savaşa başladılar. Yüz kollular dağları söküp yüzlerce elleriyle keskin kaya kütlelerini alıp bu silahlarla Titanları taş yağmuruna tuttular. Titanlar ok ve mızrakla karşılık verdiler. Hepsi ölümsüz olduğundan birbirlerini öldüremez, sadece yaralayarak alt edebilirlerdi. Savaş sırasında karayla deniz birbirine karıştı ve dağlar sarsıldı. Tartaros bile üstündeki muazzam kayaların çarpışmasını hissetti. Sonra Zeus, yenilmez yıldırımını savurarak ormanları ve denizi alevlendirdi ve dünya yıldırımın gümbürtüsüyle yankılandı. Sonunda yüz kollular Titanları dünyanın altına, Tartaros'a savurdu ve zincirlerle oraya bağladı. İkisi nefret ettikleri Titanların sonsuza dek gardiyanlığını yapmaya gönüllü oldu. Atlas, cüssesi ve gücü yüzünden gökyüzünü omuzlarında taşımaya mahkum oldu. Savaş sona erdi. Erkek tanrılar egemenliklerini belirlemek için kura çektiklerinde gökyüzü Zeus'a, deniz Poseidon'a ve yeraltı tanrılığı Hades'e düştü. Zeus, dünyada bütün ölümsüzler arasında barışı ve düzeni sağladı ve insanlara birbirleriyle ilişkilerinde dürüst olmayı öğretti. Poseidon, 3 dişli mızrağını kullanarak denizde fırtınalar ve depremler yarattı. Ama aynı zamanda ölümlülere atları eğitmeyi ve gemiler inşa etmeyi öğretti. Hades, ölümlülere uygun cenaze törenleri düzenlemeyi ve belirli defin ayinlerini uygulamayı öğretti. Zeus, Olimpos kraliçesi ve evlilik ve doğum tanrıçası olan kız kardeşi Hera ile evlendi. Hestia, aile ocağının koruyucusu oldu ve ölümlülere ev inşa etmeyi öğretti. Demeter, ekinlerin tanrıçası oldu ve ölümlülere yabani darı tanelerini saklamayı, ekmeyi ve olgunlaşan bitkileri biçmeyi öğretti. Zeus, Athena, Apollon, Artemis, Hermes, Persefone, Ares ve Hephaistos gibi pek çok tanrının babası oldu. Titanların egemenliği sona erdi ve tanrıların egemenliği başladı. Bir sonraki videomuzda Yunan mitolojisine göre Zeus'un insan ırkını yaratış sürecini anlatacağız. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.